Skriba'dan herkese merhaba. Geçen hafta aracımızın kaportasını analiz etmiştik. İç döşemelerin tamamını söküp paslı ve çürük yerlerin tamirine girişmiştik. İsterseniz bir hatırlayalım kaportamızın ilk hali nasıldı? O çok ciddi bir çürük abi. Evet. Acaba camdan mı su almış? Abi yarım atacağız buraya. Çok kötü. Akülü komple değiştirmemiz gerekiyor. Ne olmuş? Buradan camı emmiş, içine vermiş. Suyu emmiş, içine vermiş. Komple suyu aşağı kadar indirmiş. Bütün bu gördüğünüz paslı ve çürük parçaların onarımı yapıldı. Sadece minik bir işlem kaldı arka tarafta. Bakalım isterseniz neler yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz Şeref abi? Nasıl gidiyor? Vallahi bitirdik, çok iyi geçti. Ustalarımız sağ olsun bütün işlemleri yapmışlar. Recep Usta ile ikimiz şimdi buradaki son kaynağı taşlayacağız, tesviyesini yapacağız. Sonra da zımparasını yapacağız. Temizliğini yaptıktan sonra da gerekli malzememizi, gerekli kimyasalımızı üzerine sürerek kaporta işimizi bitireceğiz. Tamamdır. Kolay gelsin. Teşekkürler, teşekkürler. Recep Usta bir girelim oraya. İşlemimizi yaparken önce taşlamayla kabasını aldık. Daha sonra zımparayla tesviye yaptık, güzelce temizledik. En sonunda temizlik fırçasıyla kalan kaba kirleri temizledik ve yüzeyimiz artık kimyasal işlemi yapmaya hazır durumda. İyice temizlemek için VR10 dediğimiz malzememizi kullanıyoruz, temizlik malzememizi. Bu bize ne sağlayacak? Taşlama yapılan saçın yüzeyinin iyice temizlenmesini sağlayacak ve uygulayacağımız kimyasalın buraya çok sağlam bir şekilde nüfuz etmesine yarayacak. Şimdi 5010 mastiğimizi buraya uygulayacağız. 5010 neye yarıyor? Temizlenmiş olan saca iyice nüfuz ediyor ve buranın artık kolay kolay korozyon yapmasını önlüyor. ...5010 kimyasalımızı temizlenmiş yüzeye uyguladık. Burada yaptığımız uygulama kuruduktan sonra yine zımparasını yapıp üzerine normal bildiğimiz boyada kullanılan macunu çekip işlemimize devam edeceğiz. Ama ne yapmış olduk biz burada? Tertemiz, saca kadar inmiş, taşlanmış, zımparalanmış saç yüzeyimizi korozyona karşı korumaya aldık. Şeref abi elinize sağlık. Teşekkürler. Bütün şöyle bir aracı baştan sona bir Bir gezelim bakalım neler yapmış ustalarımız. Şimdi burada çok ciddi bir çürük vardı biliyorsun bu arka direkte, C sütununda. Buraları tamamen temizleyeceğiz. Burası sağlam bir çürük var burada. Of, çok Güzel kötü bir olmuş parça orası ya. koyacağız. Evet. Ustamız buraya parça alıştırarak kaynak yapmış ve buranın sorununu halletmiş. Yine buranın kimyasal uygulaması da yapılmış. Orayı bitirmişler. Çok da güzel olmuş. Tabanımızda arabamız 86 model, yani artık o kadar çürük olacak. Güzelce ustalarımız çürük olan yerlere parça alıştırmışlar. Kaynağını yapmışlar. Kimyasal uygulamasında büyük bir bölümü bitmiş. Çok güzel bir işçilik yapmışlar. Ustalarımızın ellerine sağlık. Aslında en çok çürük olan yer burasıydı. Ama bizi en çok uğraştıracak yer burası değildi. Neresiydi peki? Burası çürüdüğü için buraya mastik tıkanmış. Cam ondan sonra takılmış. Ne olmuş? Buradan camı emmiş, içine vermiş. Bizi en çok uğraştıracak işçiliğimiz kalorifer sacı dediğimiz bu saçta olacaktı. Ben bundan korkuyordum açıkçası ama ustalar müthiş bir işçilik çıkartarak bu olayı çözmüşler. Ne yapmışlar? Şimdi bu otomobilin eski model bir otomobil olduğu için bu kalorifer saçı iki parça ızgaralı olarak artık imal edilmiyor. Yani böyle bir yedek parça artık yok. Bulamayız. Bulamayacağımız için biz ne yaptık? Bunun bir üst modelindeki sacı kullandık. Bakın bunun ızgarası böyle komple. Ama biz buna takmadık orijinalliği bozulmasın diye. Parça keserek buraya alıştırdılar ve çok güzel bir kaynak işçiliğiyle buranın sorununu çözdüler. Dilara, şimdi gelelim motor içine. Motor içinde de biliyorsun akü yeri çok çürümüştü. Yerinde bile durmakta güçlük çekiyordu. Onu yeni parçayla değiştirmiş ustalarımız. Yeni parçayı yerine adapte etmişler. Buraya yine ilave kaynaklar yaparak burayı sağlamlaştırmışlar. İki yerde de şaselerde çürük vardı. Onları da çok güzel bir işçilik yaparak, buraya parça alıştırarak o sorunu da çözdüler. Öbür tarafta bir yerimiz daha var. Dilara, arka çamurlukta da daha önceden takılmış olan bir antenin deliği vardı. Anten için buraya delik açılmış, anten takılmış fakat sonradan anten sökülmüştü. Biz anten kullanmayacağız. O yüzden bu anten deliğini de kapattık ve kaporta işçiliğimiz büyük ölçüde bitti. Bir de biliyorsun sağ arka kapımız çürüktü, oldukça çürüktü.
Onu tamamen yenisiyle birlikte veya çıkma sağlam bir kapıyla değiştireceğimiz için herhangi bir işlem yapmadık. Böylece kaporta işlemimiz tamamlanmış oldu. Kaporta ile işimiz kalmadı. Şimdi aracın alt kısmına girişiyoruz. Yani süspansiyon, gergi kolları, ön takım, fren sistemi, egzoz dahil her şeyi söküyoruz. Böylelikle araçta sökmediğimiz hiçbir parça kalmayacak ve bugün aracın bütün sökme işlemlerini tamamlamış olacağız. Recep Usta, ön takımı bir kontrol edelim. Bozuk olan parça varsa onları da değiştirelim. Bir bak bakalım rotillerimiz nasıl? Sanırım bunlar yeni değişmiş salıncaklar, doğru mu? Evet. Araç zaten biraz Evet. üzülmüş. Herhangi bir boşluk görünmüyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı Yok. gözükmüyor. Frenler kötü durumda. Evet, Frenleri bir sökelim. Dikslerde biraz problem var. Aşıntı fazla var. Evet. Kaliperleri bir sökelim, alalım. Diskleri sökelim. Onları değiştireceğiz nasıl. Ondan sonra da amortisörleri sökelim. Recep Usta, fren hortumlarına baktın mı? Ne durumda? Oradan da herhangi bir problem yok. Zaten yeni. Sökmüşken zaten taşıyıcıyı, bilyaları da değiştiririz. Evet. Şimdi amortisörü bir alalım. Amortisörü alalım, komple taşıyıcıyı. Çok güzel. Bir tane amortisörümüz oldu. İstersen öbür tarafı daha dağıtalım Recep Usta. Diskler ve balatalar kötü durumda. Evet, bilyalar da geldi. Poryamızı bekliyoruz. Sanırım bilya dağılmış değil mi Recep Usta içinden? Kaynamış oraya. Evet. Hop geldi. Recep Usta, arka tarafın gergileri önce bir kontrol edelim. Bozuk varsa hemen sökelim. Bozuk yoksa eğer amortisörleri sökelim. Bu arada yayı görüyor musun? Nasıl bir işlem yapmışlar? Isıtarak bastırma işlemi yapılmış ve yay kendinden geçmiş artık. Formasyon olmuş. Evet. Ben kollara bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok kollarımızda. Yaylarımızı zaten çöpe atacağız. Amortisörleri de değiştireceğiz. Zaten amortisör de patlak galiba Recep Usta. Buradan yağ sızdırmış. Onları bir söküp alalım biz. Recep Usta, her zaman iş güvenliği diyoruz ya. Burada çok basit bir şey atlanmış. Plastik kelepçeyi tam nereden kesmiş? Yanlış yerden kesmiş. Yanlış yerden kesmiş. Bu ne yapar? Biz burada çalışırken jilet gibi bizim elimizi kesebilir. Doğru mu? Evet, doğru. Onun için yan keskiyle bunun tam dibinden keseceğiz ki bizim herhangi bir yerimizi kesmesin. Ve yönünü de farklı bir yöne. Hani Evet. herhangi bir şey takılmaması için. Elimizin altında olmamalı onun yönü. Şimdi amortisörlerimizi aldık. Recep Usta, gördüğün gibi yayın anatomisi değişmiş. Bunu çok yanlış. Her zaman söylüyorum. Isıtma işlemi yayda yapılmaz. Çünkü bunlar kendi bir kere mahsus yapılıyor. Belli bir esnekliği var. Yanlış noktadan ısıtmışlar. Yani ısıttıkları nokta basmamış, ters nokta basmış. Tabii ki. Bu da aracın dengesini bozmuş. Biz bunu direkt çöpe atacağız. Şimdi amortisöre gelelim. Böyle bir amortisörle kullanıyor vatandaş bunu. Bu amortisör bu otomobilin arkasını asla tutamaz. Gördüğün gibi. Süspansiyonu zayıf olur. Eskiden hani şeyler vardı, bu sinek ilaçları konan filitler vardı, biliyor musun? Bu filit olmuş artık. Bu amortisörlüğü geçmiş. Oldukça gelişmiş bir süspansiyon sistemiyle değiştireceğiz. Bunlarla işimiz yok. Bunları çöpe atıyoruz. Temiz çıktı arabanın arkası. Bu da güzel bir şey. Yani benim istediğim şey ne biliyor musun? Arabayı böyle sert bir virajda el frenini kullanabileyim istiyorum ben. Yani her ne kadar biz otomobili caddeye hazırlıyorsak da el freni sağlam, güzel tutuşlu bir el freni olmalı. Evet. Yayımızı görüyor musunuz arkadaşlar, ne halde? Diğeri gibi yanlış yerden yapılmaması gereken bir işlem yapılmış. Bunları atıyoruz. Lastikler zaten deforme. Amortisörün zaten gördüğünüz gibi yağını kaçırmış, işi bitmiş bir amortisör görüyoruz. Böylelikle arka takımı da sökmüş olduk. Geliyor mu Recep Usta? Fren balataları kampananın içerisinde bir set oluşturmuş. Bu sette bizim kampanayı geri sökmemize engel oluyor. Görelim. Yok. Set yok ama frenler sıkışık. Doğru mu Recep Usta? Sıkı, az bir set var ama o set onu... Evet, o set onu tutmaz. Frenler sıkı. Tamam, merkezleri değişirken biz fren balatalarımızı da değişelim Recep Usta. Belki sert balatadır, bir şeydir. Gördüğünüz gibi buradan hidrolik kaçırıyor. Evet evet. Hidrolik kaçırdığı zaman arkayı kaydıracak. Dolayısıyla fren %50 Zayıflayacak. zayıflayacak. Burası çok kötü çıktı. Bir de öbür tarafa bakalım Recep Usta. Evet, bazen sökülmeyenlere çekiç. İyice sökülmeyenlere keski çekiç. Şimdi dökülen toz da fren tozu. Gördüğünüz gibi bakın, fren tozu
şurada birikiyor. İşte bu benim frenim ötüyor diye şikayetler geliyor otomobilden. Ötme sesini yapan buradaki biriken toz arkadaşlar. Bu toz balata ile kampananın arasında sürtünerek sese sebep oluyor. Balatamız bitmemiş bile olsa burayı bir balata temizleyiciyle temizlememiz gerekiyor. Bunun merkezi kaçırmamış ama kaçırmış mı? Bu da mı kaçırmış? Oo tamam. İyi ki söktük. İki tarafında hem balatalarını hem fren merkezlerini değiştireceğiz. Böylece el frenimiz de çok güzel olacak. Şimdi hepimiz gördük. Arka amortisörleri yayından ayırmak çok kolay. Çünkü birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. İç içe çalışıyorlar. Arka amortisörü aldığımızda yay boşa çıkıyor. Ama aynı şey ön amortisör için geçerli değil. Ön amortisörün yayı şu an gergin, tansiyonu basık halde buraya monte ediliyor. Dolayısıyla yayı amortisörden ayırmamız için bir aparat gerekiyor. Biz de şimdi yayımızı aparata bağlayacağız. Önce kıstıracağız. Aparat yardımıyla tansiyonunu düşüreceğiz ve o şekilde sökeceğiz. Recep Usta sökelim abi, alalım onu da. Bu yaptığımız işlem çok fazla dikkat gerektirir. Biz her ne kadar kendi aparatını kullanıyor olsak da aparata yayı ve amortisörü düzgün şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bütün emniyet tedbirlerini almamız gerekiyor. Yayın boşalmasını önlememiz gerekiyor. Dolayısıyla aparatı düzgün kullanmamız gerekir. Recep Usta sökelim istersen artık. Bakın yayın tansiyonu boşaldı, şimdi amortisör boşa çıktı. Aparatın tırnakları yayı gergin vaziyette tutuyor. Bize amortisörü serbest bırakarak sökmemize yardımcı oluyor. Şimdi yayın gerginliğini de alıyoruz. Yayı boşa çıkarıyoruz. Evet. Emniyetli bir şekilde işlemimizi yaptık. Ön yayda bir sıkıntı yok Recep Usta. Ön orijinal vaziyette duruyor. Amortisörümüze amortisörde hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey kalmamış. Aşağı düzgün çalışmıyor, yukarı düzgün çalışmıyor. Yani aslında çok eski bir amortisör değil. Yakın zamanda değişmiş ama yeterli değil. Belki çalışa çalışa deforme olmuş. Biz bu amortisörü buradan kesip içini boşaltacağız. Sadece kovan olarak, taşıyıcı olarak kullanacağız biz bunu. Sertlik ayarlı amortisörü bu kovanın içine yerleştirip üstten sabitleyeceğiz ve artık bizim sertlik ayarlı maksimum yol tutuş sağlayacak bir süspansiyonumuz olacak. Recep Usta, arabanın egzozuna baktım. Herhalde yeni değişmiş komple baştan sona kadar. Orijinal de bir egzoz takılmış. Egzozunda bir deformasyon ben görmedim. Sen gördün mü? Herhangi bir sorun yok. Yok, bir sorun gözükmüyor değil mi? Sadece bağlantısında bir sorun. Tamam, onu zaten demin gördük. Onu halledeceğiz. Biz bu otomobili sportif bir otomobil yapacağız ya. Muhtemelen susturucuları değiştirebiliriz. Ama bu sürpriz olsun. Bakalım bu otomobile uygun 100 desibel sesi geçmeyecek şekilde sportif bir egzoz bulabilirsek onu kullanırız. Ama diyelim ki bulamadık. O zaman nasıl olsa orijinal ve hiç deforme olmamış bir egzozu var. Bunu kullanmaya devam ederiz. Recep Usta, sanırım sen motoru ve şanzımanı indirmeden şaftı kontrol etmiştin. Evet, ettim onu. İstavrozlarında herhangi bir boşluk yok. Askı lastiği sağlam. Yeni değişmişler o istavrozları. Tamam. Yani burada bir deformasyon yok. Doğru mu? Sıkıntı yok. Şaftımız güzel. Şaftla ilgili herhangi bir işleme gerek yok. Tamam. Çok güzel. O zaman indirelim arabamızı. Artık altında yapılacak herhangi bir işlem kalmadı, değil mi? Tamam. Çıkalım altından. Bugün itibariyle aracımızın tüm sökme işlemlerini bitirmiş olduk. Haftaya artık aracımızı yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.